Şu an Cevizbağ Organik Tarım İşletmesi'ndeyiz. Çiftliğimize hoş geldiniz. Burası Kırşehir ilinin Kaman ilçesinin Yelek köyü'de bulunmaktadır. Rakım olarak şu an 1230 metre yükseklikteyiz deniz seviyesinden. Çiftliğimizde tamamen organik tarım yapıyoruz. Benim adım Özcan Kulaksız, emekli makine mühendisiyim. Kendim bu köyde, Yelek köyünde doğdum, büyüdüm. İlkokulu Yelek köyünde okudum. Ortaokulu Kaman, liseyi Ankara'da bitirdim. Üniversite yıllarım da Almanya'da geçti. Almanya'dan mezunum. Almanya'dan sonra ülkemize döndük. 28 yıl bir kamu kuruluşunda yönetici olarak çalıştım. Emekli oldum. Fakat kamu kuruluşunda çalışırken buradaki çiftliği aile işletmesi olarak rahmetli babamla birlikte kurduk. Şu an çiftliğin yönetimi, idaresi tamamen bana ait. Ben yapıyorum. Evliyim. Yine emekli bir eşim var. Endüstri mühendisi olan bir oğlum. 2 tane kızım var mühendis olan. Çiftliğin yönetimi oğlumla birlikte yürütüyoruz. Çiftliğim lokasyon olarak Kırşehir ilinin Kaman ilçesinin Yelek köyünde bulunmaktadır. 1994 yılında çiftliğimizin kuruluşu başladı ve günümüze kadar çeşitli teknik olarak yapılan çalışmalarla bu hale geldi. Başlangıçta Kaman cevizi projesiyle başlattık ama Anadolu olmamız nedeniyle cevizin yanında coğrafyamızda üretebileceğimiz bütün meyve ağaçlarını da çiftliğimize diktik. Güzel de sonuçlar aldık. İlk önce 50 dönümle başladık. Ceviz, badem, üzüm, elma çeşitleriyle. Daha sonra yıllar geçtikçe çiftliğimizi hem arazi olarak genişlettik adım adım, hem de ürün kapasitesi olarak genişlettik. Şu an 160 dönümlük bir ceviz bahçesine sahibiz. Cevizlerden Kaman cevizi olarak başladık ama daha sonra bunların ekonomik olarak çok verimli olmadığını yıllar içinde tespit ettik ve aşılama yöntemine giderek bazı yabancı çeşitleri, bazı yerli çeşitlerin verimli olanlarını tespit ederek aşılama yaptık. Şu an çiftliğimizde 3000 adet ağaç bulunmakta. Büyüklü küçüklü meyve verenleriyle birlikte. 3000 adet ağaç derken 3000 adet ceviz ağacı bulunmakta. Aşağı yukarı 3000 adet üzüm asması, 1000 adet de diğer meyve çeşitlerinden var. Ama ana ürünümüz bizim ceviz. Ceviz. Dedik 94 yılında başladığımızda biz burada doğal tarımla başladık. Zaten Anadolu topraklarımız çok fakir organik madde bakımından. Artı Anadolu'daki yapılan çiftçiliklerde de aşırı gübre kullanımı olmadığı için doğal tarıma uygundu. Yıllar geçtikçe doğal dedik ki kendi kendimize sorduk. Biz dedik madem doğal tarım yapıyoruz, niçin organik tarıma geçmiyoruz? Zaten neredeyse organik tarımın tüm koşullarını burada uyguluyorduk. Ne yapalım? Biz bunu belgelendirelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkili kıldığı kuruluşlar var. Sertifikasyon kuruluşları. Onlarla görüştük. Onların şartlarını aldık, okuduk, kabul ettik. Onlarla sözleşme yaptık. 2010 yılında organik tarıma geçtik. 2012 yılında tamamen organik üretime geçtik. Organik tarım kapsamında Tarım Bakanlığı'nın bir organik tarım yönetmeliği var. O yönetmelik çerçevesinde hareket ediyorsunuz. Bunun diğer bir adı da halk arasında zehirsiz tarım diyelim. Kesinlikle tarım ilacı, pestisit kullanmıyorsunuz. Artı kimyasal gübre kullanmıyorsunuz. Organik tarımın izin verdiği
ölçüde ve sertifikalı girdileri kullanabiliyorsunuz. Bunlar nedir? İşte bir gübredir. İlaçlama, tabii ki biz de ilaçlama yapıyoruz ama sadece organik tarımın izin verdiği ilaçları. Kullandığınız ilaçların organik sertifikasının olması gerekiyor. Girdilerin belgelenmesi gerekiyor. Eğer ki çiftlik gübresi kullanıyorsak, çiftlik gübresinde de mümkün olduğunca organik sertifikalı gübreleri seçiyoruz. Ya da çevremizdeki köylerde davarla, sığırla uğraşan insanların merada yayılan davarların gübresini getiriyoruz. Onları kullanıyoruz. Direkt olarak besi ağlarından gübre kullanmıyoruz. Bu senede Kırşehir'de bir firmanın organik sertifika almış bir ürününü kullandık. Prosesten geçmiş. Bunu deneme için kullandık. 100 ton üzerinde bir gübre kullandık. Önümüzdeki yıl sonucunu göreceğiz. Önümüzdeki yıl tamamen göremeyiz bunu da, yıllara yayılarak görülecek. Bayağı da bir ağaç başına hatır sayılır miktarda gübre kullandık. Onların dağıtımını yaptık. O şekilde şey yapacağız. Şimdi organik tarım aslında yönetmelikler çerçevesinde baktığınızda yazılı olarak literatüre bakarsanız zor gözüküyor. Ama zor bir şey değil. Zaten bizim kuşak 1950'li yılların sonu 60'lı yıllarda yaşayan kuşak bilir. Kesinlikle bizim atalarımız, annelerimiz, babalarımız, ebelerimiz, dedelerimiz diyelim, kesinlikle tarım ilacı kullanmazlardı. Bilinmezdi tarım ilacı. Sadece bir DDT diye ilaç bilirim ben. Onu da bitlerde kullanılırdı yani o zamanlar. Onun dışında ben tarım ilacı hatırlamıyorum. Ha, kurt olmaz mı? Olurdu ama biz o şekilde tüketirdik yani. E, Özellikle hububat ekiminde falan hiç ben kimyasal gübre kullanıldığını hatırlamıyorum. Gübre sadece çiftlik gübresini, ahırlarımızdan çıkan gübreleri sebze alanlarımızda kullanırdık ve güzel de sonuç alırdık. Çok da kaliteli ürünlerimiz olurdu. Ürünü bir defa yanına yaklaştığınız zaman onun kokusu, kendine has bir özelliği olan ürünlerdi. Yani onları bulamıyorsunuz. Şimdi organik tarımla bunları bir sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi dünya nüfusu hızla artıyor. Dünya nüfusu hızla arttığı için bu 70'li 80'li yıllardan sonra nüfusun beslenebilmesi için tabii ki bir takım kimyasallar, bir takım tarım ilaçları geliştiriliyor. Araştırma firmaları tarafından. Nüfusun artma oranına göre tabii ki onlara da bir gıda gereksinimi var, gıda temini var. Onların sağlanması var. Fakat bu kapsamda yapılan ürünlerde bu konvansiyonel tarım diyoruz biz. Konvansiyonel tarımla yapılan tarım ürünleri, gıdalar aynı zamanda insanlar için tamam, insanlara bir doyum falan sağlıyor ama birçok hastalıkları da beraberinde getiriyor. Artı çevre koşullarını etkiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla dünya konjüktürü şu anda organik tarıma yönelmiş durumda. Ülkemizde bizim Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda çalışmaları var. Ama çok yetersiz şu anda organik tarım yapan. Bildiğim kadarıyla örneğin Kırşehir ilinde ben kapsamlı olarak tek kişiyim organik tarım yapan. Böyle arazide tarım yapan yıllardan beri. Var, birkaç kişi daha var ama onlar böyle çok bilinçli yapmıyorlar. Ürettikleri ürünü de organik olarak tüketicilere arz etmiyorlar, sunmuyorlar. Biz tamamen birazcık amatörlükten çıkıp profesyonel olarak artık ürünlerimizi İstanbul, Ankara'da organik pazarlarda, hatta önümüzdeki yıl yurt dışına da ihracat düşünüyoruz. Yani o konuda da çalışmalarımız var. Şu anda çiftliğimizde daimi olarak 2 tane elemanımız var. 2 tane saha elemanı artı 2 tane de mühendisimiz var. Pazarlama elemanımız var. Fakat işin yoğunluğuna göre bu sayı günlük olarak 30'a kadar çıkabiliyor.
Ben doğma büyüme olarak buralıyım. Kendi toprağımın aşığıyım, köyümün aşığıyım. Çocukluğum burada geçti. Bütün atalarım burada. Annem, babamın bütün şeyleri burada. Çocuklukta kalma anılarım var. O anılarımı tekrar yaşatmak istiyorum. Artı çevremize, köyümüze, kentimize, ilçemize, şehrimize örnek bir işletme kurmak amacıyla burayı seçtim yatırım amacı olarak. Evet, toprağımız klasik bir Anadolu toprağı. Toprağımız kumlu ve tınlı topraktır. Organik madde bakımından çok zayıftır. pH'larımız yüksektir. Toprağımız çok miktarda suya ihtiyaç duyan bir topraktır. Yani diyelim ki suyu verdiniz, 2 gün sonra toprağımız tekrar susuyor, su istiyor. Çünkü verdiğiniz su kumdan dolayı tabana gidiyor. Dolayısıyla bu Anadolu'da tarım yapmak, bahçecilik yapmak biraz o yönden zor oluyor. Artı günümüzün koşullarını da dikkate aldığınızda çok aşırı bir su ihtiyacımız doğuyor. Evet, daha önce söyledim, ben 50'li yılların sonunda doğmuş biri olarak 60'lı yıllarını çok iyi yaşadım bu köyde. O zamanlar çok güzel bir iklimimiz vardı, su problemimiz yoktu. Şimdi o dönemlerle bu dönemi kastettiğimizde belki de tarım ilaçlarının ve kimyasal gübrelerin kullanılması da iklim değişiklikleriyle ortaya çıkıyor. Çünkü verimlilik söz konusu. Verimliliği artırabilmek için konvansiyonel tarımda tarım ilaçları ve kimyasal gübreler geliyor. Şimdi iklim değişiklikleri ne yaptı? Her şeyden önce bir defa susuzluğu getirdi. Su olmayınca hiçbir şey olmuyor tarımda. Susuz olunca zaten Anadolu iklimi her ne kadar geçmiş yıllarda 50-60'lı yıllarda 40'lı yıllarda çok güzel kar yağış falan olsa da yazın kurak geçen bir iklime sahip idi. Bu kuraklık dolayısıyla, iklim değişikliği dolayısıyla kuraklığın süresi daha çok arttı. Nedir? Yaz ayında geçen kuraklık artık ilkbaharda, sonbaharda, hatta bu sene 2022-23 yılında şu an kış ayında da kurak geçiyor. Gördüğünüz gibi çevremizde sadece işte bir kırağıyla henüz daha ciddi bir kar yağışı olmadı, ciddi bir yağmur yağışı olmadı. Bugün ayın kaçı? 10 Ocak mı? 10 Ocak 2023'teyiz. Ve henüz bir şey yok. Toprak daha kuru. Çiftçiler dört gözle, çevredeki hububat yapanlar, geçimini çiftçilikle temin eden insanlar dört gözle yağış bekliyorlar. Yani dolayısıyla iklim değişikliğinin önemi çok büyük. Ama iklim değişikliğini biraz da biz bilinçsiz olduğumuz için çiftçiler biz de birazcık tetikliyoruz gibime geliyor yani. Ne yapıyoruz? Ağaçlarımızı kestik. Ağaç kalmadı Anadolu'da. Atadan kalma ağaçlar da kesiyorlar. Köyler boşaldı. İnsanlar iş sahası bulamadıkları için şehire gidiyorlar. Dolayısıyla ağacın olmadığı yerde de yağışın olması beklenemez. Eskiden köylerimiz daha yeşildi. Fakat şu an o ağaçların kesilmesi nedeniyle her taraf bir çorak toprak haline oldu. Erozyon oluyor. Gerçi erozyon yapacak şekilde yağış olmadığı için Allah'tan o yönden birazcık şeyiz ama ciddi bir yağış olsa korkunç erozyonlar olacak Anadolu topraklarında. Bunun bir an önce önlemlerinin alınması lazım. Önlem alabilmesi de her çiftçinin bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Her şeyden önce arazisinde ve çevresinde, özellikle Anadolu'nun köylerinin mera alanlarında, boş alanlarında ağaçlandırmaya gidilmesi gerekiyor. Ağaçlandırma çok önemli. Bir defa su yönetimini iyi kullanıyoruz. Çünkü hep bahsediyoruz, su önemli. Ne yapıyoruz? Damlama sulama sistemine geçtik. Bilgisayarlı otomatik kontrollü sulama sistemlerimiz. Belirli sürelerde su veriyoruz. Yani suyun yönetimini çok iyi yapıyoruz. Yapmakta zorundayız çünkü sularımız kısıtlı. Yılda günlük olarak aldığımız su miktarı belli. Artı ihtiyacımız olan su miktarı belli.
bu sahip olduğumuz günlük kaynaklarımızı ihtiyacımıza tam karşılamaya ama karşılayacak şekilde onun kullanımını sağlıyoruz biz. Şimdi burada tabii organik tarım esas olarak, onun dışında iklim dostu dediğimiz zaman kimyasalların arazilere atılmaması, artı ağaçlandırmanın yapılması, artı egzoz dumanları, artı enerji için kullanılan kömürlerin falan etkisi var. Ama en büyük etken suların kirlenmesini sağlayan kimyasal gübrelerdir. Artı ekinlerimizde kullanılan ot ilaçlarıdır. Bir de bizim Anadolu çiftçilerimiz o kadar duyarsız ki şeyin farkında değiller. 1 litrelik bir tarım ilacı pet şişesinin ne kadar çevreye zarar verdiğinin farkında değiller ve işleri bitince kullanıyorlar. Çeşme başlarında bunları arazilere atıp gidiyorlar. 2-3 yıl önce Kaman'da bir büyük gübre fabrikasının ya da tarımsal ilaç fabrikasının toplantısına katıldım. Orada özellikle dile getirdim. Mümkün olduğunca çiftçileri bu konuda uyarın. Hatta öyle bir şey getirin ki ne derlerdi eskiden, tarım ilacı kutusunu getirene işte 10 lira para vereceğiz gibi şeyle alın. Ona bir şey deniyordu. Hatırlayamadım şimdi de teknik olarak. Yani onları bir ücretli olarak, yani diyelim ki tarım ilacının paketine ekstra bir 20 lira ücret koyun üzerine. Bunu getirdiğiniz zaman bize bayiye bu 20 lirayı geri iade alacaksınız. Ya da o işte plastik kutuları getirdiğiniz zaman paranızı iade alacak derseniz, bu tahminim bu duyarsızlığı %80-90 oranında önler. Çünkü çiftçi onu atmaz şeye, bir poşete koy, götürür gübre bayisine. Çünkü bir tane iki tane kullanmıyor büyük çiftçiler. Yani yüzlerce paket, yüzlerce çuval, gübre çuvalı atıyorlar. O kadar duyarsızlar. Bunun önüne geçileceğini sanıyorum. Bu tür önlemler alınabilir. Her şeyden önce uyguladığınız yöntemde, eğer tarım yapıyorsanız, yaptığınız tarım ürünlerini kendiniz yiyorsunuz. Yani kendiniz direkt olarak zehirli bir şey yemek istemezsiniz yani. Kendiniz için düşündüğünüzü başkaları için de, tüm insanlık için de düşünüyorsunuz. Biz o mantıkla da zaten organik tarıma girdik. En azından üretim yaptığımız ürünleri insanlara ulaştırdığımız zaman çok huzur içindeyiz. En azından nedir? Zehirsiz, sağlıklı ürünler sunuyoruz insanlara. Tarım Bakanlığı'nın tarafından olabilir, başka kuruluşlar tarafından olabilir. Bu illaki nakdi parasal desteğin dışında eğitim destekleri. Bence okullarda ders olarak okutulmalı. Bizim öğrenciliğimiz döneminde 70'li yıllar başında ortaokullarda falan tarım dersi vardı bizde. Şimdi bildiğim kadarıyla o dersler kalktı. Tarım dersi adı altında organik tarım dersi ya da çevreyi koruma adı altında bir ders konulmalı. Hatta bu ilkokul düzeyinde konulmalı. İlkokul düzeyinde çocuklar bilinçlendirilmeli çevreyle ilgili olarak. 10 yıl sonra burasını Anadolu'da bir küçük bir vaha olarak yeşillenmiş, zehirsiz gıda üreten bir tarımsal işletme, tarımsal fabrika olarak hayal ediyorum.